Bahri Sefid, bilinen adıyla Akdeniz. Eski dünyanın merkezi, dünyaya hakim olmak isteyen herkesin rüyası. Doğu ile Batı'yı birleştiren bu deniz, tarihler 1538'i gösterdiğinde 100 yılın iki büyük amiralini karşı karşıya getirecek. Preveze, iki denizciden birinin hayatına kıvanç, diğerinin hayatına utanç olarak yazılacak. Akdeniz'in limanlarında korsanlık yaparak yetişmiş, adlarını duyan herkeste hayranlık uyandıran iki denizci, Andrea Doria ve Barbaros Hayrettin. Preveze Savaşı, Akdeniz'deki Osmanlı hakimiyetini bitirmek için Avrupalıların yüzyıllar sonra Haçlı ordusu kurmasına sebep olan bir dönüm noktasıydı. Uygulanan taktikleriyle denizcilik tarihindeki unutulmaz yerini alan bu savaşı nasıl gerçekleştirmişlerdi? İspanyollar nasıl olmuştu da Venedik'le Papa 3. Paul'ün çağrısına uyup bir araya gelmişlerdi? Bu devletlerin anlaşmamak için sebepleri vardı. Ancak anlaşmak için daha büyük sebepleri vardı. 10 yıllardır Akdeniz'de diş geçiremedikleri ve ticaretlerini kısıtlayan Osmanlı İmparatorluğu. Denizciliği Akdeniz'de öğrenmiş, kuruluşundan itibaren donanmasını geliştiren ve mevcut varlığının Akdeniz'deki varlığına bağlı olduğunu bilen Osmanlı. Osmanlı donanmasını Akdeniz gemileri için korkulur hale getiren ve Osmanlı denizciliğinde bir dönüm noktası teşkil eden olaysa şüphesiz Barbaros Hızır Reis'in Osmanlı hizmetine girmiş olmasıydı. Ağabeyi Oruç Reis'le 1516 yılında Cezayir'i ele geçiren Hızır Reis, ağabeyinden sonra Barbaros lakabını, Osmanlı hakimiyetine girip Kaptanı Derya seçildikten sonraysa Hayrettin ismini almıştır. Batı'nın Büyük Türk dediği Kanuni karada, donanmaya nizam getiren Barbarossa denizde düşmanlara göz açtırmıyordu. Diğer yandansa Andrea Doria korsanlık yaparak yetişmiş, iyi ama acımasız bir denizciydi. Ülkelere yalnızca anlaşmalarla bağlı kalıyordu. Papa'nın ve Fransızların hizmetine giren Andrea, ülkesi Cenova'nın kurtulmasında kendisine yardım eden İspanyol donanmasının amirali olacaktı. İki denizci de küçük yaşlarda bu işe başlamış, bu hayatı yaşayarak öğrenmişti. Akdeniz kıyılarını bu kadar iyi bilen, manevralara ve hava koşullarına hakim, ömürlerini bu denize harcamış bir başkası yoktu. Bu iki efsane denizciden İspanyol kralına sadakatle bağlanmış ve Koron Kalesi ile Tunus'u Osmanlılardan alarak büyük darbe vuran Andrea Doria, elbette ki Haçlı ordusunun başına geçecekti. Avrupa'yı yüzyıllar sonra Haçlı Birliği'ne götüren neydi? Avrupa'da 16. yüzyılda İspanyol hakimiyeti söz konusuydu ve Fransa, İspanyollar tarafından kuşatılmış olmaktan rahatsızdı. Bu yüzden ele geçirdiği dükalıklarla Venediklilere komşu olacak kadar sınırlarını ilerletmişti. Venediklilerse İspanyolların Batı Akdeniz'deki yayılımından memnun değildi. İspanyol kralı ve Alman İmparatoru 5. Karl henüz tahta çıkmışken bile Osmanlı'yı Avrupa'dan ve Akdeniz'den atacağına dair söylemlerde bulunuyordu. Ancak Venedik ve Fransa'nın kendisine karşı Osmanlı'ya destek çıkacağından çekiniyordu. Kanuni ise 5. Karl henüz Alman İmparatoru seçildiğinde dahi Belgrad'ı ve Rodos'u fethederek adeta hakimiyetini ispat ediyordu. Kanuni'nin Viyana kapılarına kadar dayanması da Alman İmparatorunun "Osmanlı'yı Avrupa'dan atacağım" sözlerine bir cevaptı. Schalken ilk iş olarak Fransızlara karşı kendi topraklarını kurtarabilmesi ve Cenova'nın yeniden cumhuriyet olabilmesi için Andrea Doria'ya yardım etti. Bundan sonra İspanyollar için çalışacak olan Andrea Doria, Viyana seferinde de Osmanlı'yı tehdit etmesi için Adriyatik denizine gönderilmişti. Schalken, Milano Dükalığı için Fransızlarla savaşıp Kral 1. François'yı esir aldığındaysa François'nın annesi tarafından Osmanlı'ya gönderilen mektup, Osmanlı'yla Fransız ittifakını sağlamış oldu. Zira Kanuni, Avrupa'da tek bir gücün varlığına izin verecek değildi.
Bu da Fransızların Haçlı İttifakı'na girmesine engel olacaktı. Barbaros'un Tunus'u ele geçirmesini kabullenemeyen 5. Karl, 1535 yılında yeni bir sefer düzenlemişti. Üstelik bu kral, Martin Luther reform hareketlerinin olduğu sırada tahtından endişe etmesi gerekirken donanmayı kendi komuta ederek yola çıkmıştı. Tarihi kaynaklar onun bu hareketini cesur bir adım olarak gösterecekti. Barbarossa gazavetnamesinde sayıca çok olduklarını ancak uzun süren bir çatışmadan sonra geri çekilmek ve Cezayir'e geçmek zorunda kaldıklarını anlatır. Şarlken bu seferi özellikle Kanuni İran seferindeyken düzenler. Bu sayede Tunus'u ele geçirip bir süre burada kaldıktan sonra Papa'nın yanına geçer ve böylece Haçlı Birliği'nin ilk tohumları ekilmiş olur. Çünkü Tunus'u geri alsalar da devam eden tehlikenin farkındaydılar ve bir arada durmamaya devam ederlerse galibiyetleri uzun sürmeyecekti. Papa 3. Paul bunu iyi anlamıştı. İttifak için canhıraş bir çaba gösterdi. Ancak Fransızları kendi taraflarına çekmek mümkün görünmüyordu. 5. Karl'ın isteğiyle Andrea Doria, Venediklileri ikna etmek için onlarla konuştuğu sırada, Venediklilerin yanlış anlayıp batırdıkları 12 Osmanlı gemisinden sonra hatalarını telafi etmek için anında gemi temini ve yaralıları tedavi etmeleri, Osmanlı'yla Fatih'ten beri devam eden barışlarının bozulmasından endişe ettiklerini ispat etmektedir. Sultan Süleyman'ın Venedik'e saldırmamasının bir diğer sebebi de Venedik asıllı Pargalı İbrahim'in ısrarlarıdır. Onun 1536'daki ölümünden sonra Kanuni'nin Venedik'e savaş açacağı söylentileri yayılır. Tek başına Osmanlı ile savaşamayacak Venedik'in bu saatten sonra kendisine destek aradığı ve Haçlı Birliği'ne yaklaştığı ise aşikardır. 1538 yılında Monson kasabasında bir araya gelebilen Haçlıların bazı sorunları vardı. Komutan kim olacaktı? Savaşın hedefi neydi? Savaşın maliyeti taraflar arasında nasıl dağıtılacaktı? Elde edilecek ganimet nasıl pay edilecekti? Papa'nın, Şalke'nin, Venediklilerin, Cenevizlilerin ve Rodos şövalyeleri gibi Avrupalı güçlerin katıldığı toplantıda fikir birliğini yakalamak zor olmuştu. İspanyollar, Venediklilerin savaşta Türklerin yanına geçeceğini düşünüyordu. Venediklilerse İspanyollara yakın bir adamın komutan olmasına sıcak bakmıyordu. Barbaros'un üstüne gidildiğinde diğer sorunların ortadan kalkacağına karar veren Haçlılar, ilk hedeflerini Barbaros'u ortadan kaldırmak olarak koydular. Uzun vadeli hedeflerini ise İstanbul'u ele geçirmek olarak belirlediler. Böyle bir durumda Venedik, Doğu Akdeniz'de ticari imkanlarını yeniden elde edecek, Şarlken ise Doğu'nun imparatoru olacaktı. Venedik'in itirazına rağmen komutan Andrea Doria olsa da bir konseyin donanmayı yönetmesine karar kıldılar. Maliyetlerin çoğunu ise İspanyolların karşıladığı bu Haçlı Birliği için uzun sürecek hazırlıklara başlanmıştı. Mayıs ayında Preveze'nin kuzeyinde Korfu adasına ilk gelenler Venediklilerdi. Temmuz ayına doğru ise Papa 3. Paul'un donanması gelmişti. Andrea Doria ise hem vaat ettiğinin yarısı kuvvetle hem de Eylül ayında adaya ancak gelebilmişti. Savaş süresinin uzaması ve Andrea Doria'da görülen isteksizlik Haçlı Birliği'nin birbirine karşı güvenini daha da zedelemişti. Her şeye rağmen Haçlılar büyük bir ordu toplamayı başarmıştı. Nakliye gemileriyle birlikte sayıları 600'ü geçen kalyon ve kadırga gemileri, 2500'den fazla top, 60 bine yakın asker bulunuyordu. Barbarossa, İstanbul'dan ayrılıp bugün Kiklat adaları olarak bilinen Kuzey Sporat adalarını ele geçirmişti. Barbaros'un anlatımına göre burada 25 ada, 7 kale ele geçirilmişti. Kendisi Tenos adasındayken Haçlıların gelişini haber aldı. Eylül ayının başındaysa Türklerin elinde bulunan Preveze'ye geçti. 120 kadırga gemisi, 360'tan fazla topu ve 20 bin kadar askeriyle Barbaros'un donanması Haçlı donanmasının ancak 1/3'üne tekabül ediyordu. Üstelik yelkenli devasa kalyon gemilerine sahip Haçlıların yanında Barbaros'un gemileri kürekli kadırga gemileriydi. Barbaros Hayrettin Paşa'nın geldiğini duyan Andrea Doria,
25 Eylül'de Preveze önüne ulaşmıştı. Preveze şehri Arta Körfezi'nin kapısı niteliğindeydi. Barbaros bu körfeze donanmasını yerleştirmiş, Haçlılar geldiğinde herhangi bir hareket göstermemişti. Şehrin dışında İyon denizinde bekleyen Haçlılar arasında ve Barbaros'un deniz beyleri arasında Barbaros'un korktuğu ve şehir kalesi altında sığındığı söylentileri yayılıyordu. Haçlılarsa bu savaşın denizde olması gerektiğini bildiklerinden Barbaros'u harekete geçirmek için güneydeki Mora Yarımadası'na saldırmak üzere harekete geçtiler. Barbaros Hayrettin ise meclisini topladı ve seher vakti için donanmanın hazır bekletilmesini istedi. Barbaros hava koşullarını iyi bilen bir amiraldi. Kuvvetleri sayıca azdı ve bu savaşın denizde gerçekleşmesi gerekiyordu. Bu yüzden rüzgarın içeriden esmesini bekledi. Sayıca az ve kürekli gemilere sahipti. Kadırgalar hareket kabiliyeti yüksek, rüzgara ihtiyaç duymayan, üstelik uzun menzilli toplara sahip ancak kalyonlara göre küçük gemilerdi. Rüzgar doğru ayarlanmadığı takdirde kadırgaların kalyon gemiler karşısında şansı kalmıyordu. Üstelik devasa büyüklükte bir Haçlı donanmasının karşısında şartlar el verseydi Osmanlı donanması yok olabilirdi. Barbaros Hayrettin bu savaşın yalnızca doğru zamanlama ve taktiklerle kazanılabileceğinin farkındaydı. Allah'ım İslam'a nusret ihsan eyle diye dua ettiği gece seher vaktine doğru bir rüya görmüştü. Rüyasında Preveze limanının kıyısında küçük sardalya balıkları yüzmekteydi. Bu balıklardan 2 tanesinin karnı yarıktı. Bir şahıs elinde bir peştemal dolusu sardalya balığını Barbaros'a verir ve halife-i ruh-i zemine vermesini söyler. Bir de kağıt tutuşturur eline. Kağıttaysa Allah katından yardım ve yakın bir zafer vardır. Mealinde Arapça ayet Nasrum minallahi ve fethun garib yazılıdır. Barbaros bu rüyayı Boğdan seferindeki Kanuni Sultan Süleyman ve kendisi için galibiyet müjdesi olarak, karnı yarık balıkları da sahiplerinin terk ettiği gemiler olarak yorumlamıştı. Tarihler 27 Eylül sabahını gösterdiğinde henüz güneşin doğmadığı karanlık saatlerde Barbaros içeriden gelen rüzgarla hazırda bekleyen donanmasını harekete geçirdi. Haçlı donanmasının üstünü pus kaplamıştı. Onları güneye doğru hareket ederken yakalamıştı. Barbaros donanmasını 3'e ayırdı. Ortada kendisi ve oğulları vardı. Sağ kolda Salih Reis, sol kolda Seydi Ali Reis ve arkada ihtiyat kuvveti olarak Turgut Reis vardı. Hilal şeklini aldırdığı donanmasına saldırı emrini verdi. Bizim gemi alayı kafirin alayına karşı olsun. Bizim fırkate alayı kafirin fırkate alayına, kalite alayı kafirin kalite alayına mukabil olsun. Kadırgaların uzun menzilli topları kalyon gemilerine ulaşsa da yelkenli oldukları için rüzgar olmadan hareketsiz kalan düşman kalyonlarının kısa menzilli topları kadırgalara ulaşmadı. Andrea Doria Barbaros'u kendisine çekmek için hamle yapsa da hareket etmeyen yelkenler ona vakit kaybettirdi. Donanmalar adeta birbirinin içine geçmişti. Barbaros'un kadırgaları Haçlı gemilerini adeta küçük parçalara bölerek birer birer batırıyordu. Nihayet bir amiral için utanç verici bir şey gerçekleşti. Andrea Doria gemisinin fenerini söndürerek geri çekiliyordu. Venedikliler savaşmaya devam etmek istese de sayıca az olduklarından Andrea Doria'nın arkasından kaçmak zorunda kaldı. Barbaros onları takip bile ettirmedi. Kaynaklarda Andrea Doria'nın açık denizde sığınabilecek bir yer olmadan savaşmak istemediğinden bahsedilir. Bu yüzden Haçlı Donanması Konseyi'nde Venedik Amirali Capello'nun "Eğer savaşmayacaksan bile ben kendi gemilerimle gidip savaşacağım" demesi üzerine Andrea Doria'nın muharebe emrini verdiği anlatılır. Avrupa kaynaklarında Andrea Doria suçlanan asıl taraftır. Hatta savaşmak istememesinin sebebi olarak Barbaros'la önceden anlaştığına dair iddialar dahi vardır. Bu anlatılar kaybetmenin sebebini aramak gibi görünüyor. Gerçek şu ki, savaş sırasında Capello'da, Papa'nın amirali Grimani'de, Andrea Doria'da öne atılıp cesurca savaşmadı. Capello'nun Andrea Doria'ya
savaşmazsak nasıl görevimizi yapmış sayılırız şeklindeki ikazı Venediklilerin bu savaştaki itibarını koruyor gibi gözükse de her bir amiral savaş anında terk edilmekten çekiniyor, öne atılmayarak en az zayiatı vermeyi umuyordu. Birbirlerine duydukları güvensizlik ve kurmaya çalıştıkları güç dengesi, birlik olamamalarına ve 1/3 miktarında olan düşman ordusuna karşı mücadele edememelerine, üst üste hata yapmalarına sebep oldu. Mağlubiyetin asıl yükünü sırtlayan Andrea Doria hakkındaki kaynaklarsa, onun ömrünün sonuna kadar Preveze'nin her bahsi geçtiğinde yüzünün kızardığından bahsedecekti. Bu savaştan sonra Akdeniz artık bir Türk gölüydü. Avrupalılar birkaç Türk gemisinden bile korkar hale gelmişti. Preveze'de kazanılan galibiyet Cezayir'de, Cerbe'de katlanarak artmıştı. İspanya kıyılarına, Venedik'e yönelik seferler artarak devam etmişse de Avrupa'da bütün bunlara karşı koyacak bir donanma bulunamıyordu. Preveze Osmanlı donanmasını efsaneleştirmiş ve kürekli kadırga gemilerinin Akdeniz'e daha etkili olduğuna inanılmasını, yelkenli gemilerin daha geç benimsenmesini sağlamıştı. O gün Barbaros hızlı davranması, hava koşullarını iyi değerlendirmesi, donanmasını hilal nizamıyla yerleştirmesi sayesinde galip geldi. 10 binlerce esir aldı. Onlarca gemi batırıp bir o kadarını da ele geçirdi. O gün Preveze savaş tarihinde adını unutulmaz bir yere yazdırdı. Avrupa'nın ünlü denizcisi Andrea Doria'yı mağlup eden Barbaros Hayrettin Paşa'nın bu zaferi ise Türk Deniz Kuvvetleri Günü olarak her yıl 27 Eylül'de hala kutlanmaktadır. Gemiler Boğaz'dan çıkarken Beşiktaş'ta denize bakan türbesinin önünde durur, tüm denizciler örnek aldıkları Büyük Amiral Barbaros Hayrettin Paşa'ya selam verirler. Barbaros Hayrettin Paşa'nın Beşiktaş'taki bu türbesinin ve Deniz Müzesi'nin önündeki alanda Barbaros ve 2 Levent'in heykelleri bulunmaktadır. Heykel kaidesinde Barbaros'u Kanuni Sultan Süleyman'ın huzurunda gösteren kabartmayla heykelin arkasında Yahya Kemal Beyatlı'nın Süleymaniye'de Bir Bayram Sabahı adlı şiirinde Barbaros'un anlatıldığı beyitler vardır. Deniz ufkunda bu top sesleri nereden geliyor? Barbaros belki donanmayla seferden geliyor. Adalardan mı, Tunus'tan mı, Cezayir'den mi? Hür ufuklarda donanmış 200 pare gemi, yeni doğmuş aya baktıkları yerden geliyor. O mübarek gemiler hangi seherden geliyor? Dizeleri yazılıdır.